Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için muhteşem bir tatlı tarifim var. Hem şerbetli hem de sütlü tatlı severlerin favorisi olacağını düşündüğüm Kıbrıs tatlısı tarifim var. Ekmek kadayıfı, revani gibi şerbetli tatlı severler mutlaka bu tarifimi denesin. Yiyenlerin hayran kalacağı şahane bir tatlıdır. Öyleyse hemen tarifime başlayalım. Öncelikle tatlımızın kremasını yapmakla başlayabiliriz. 1 litre sütümüzü uygun bir tenceremizin içerisine alalım. Üç yemek kaşığı dolusu unumuzu ekleyelim ve 3 yemek kaşığı dolusu nişastamızı ekleyelim. Ben nişasta olarak buğday nişastası kullandım. Dilerseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz ama genellikle sütlü tatlılarda buğday nişastasını tercih ediyorum. Çırpıcımızda nişasta, un ve süt karışımını güzelce çırpalım, karıştıralım. Ocağa koymadan önce bu şekilde el çırpıcısıyla karıştırırsanız topaklanma olmayacaktır. Kremamızı kısık ateşte koyulaşana kadar devamlı karıştırmak üzere pişirelim. Kremamızın üzeri göz göz olduktan sonra hemen ocağın altını kapatalım ve bir paket vanilya ekleyelim. Bir paket vanilyamı ekledim. Şimdi çırpıcıyla çırpıyorum. Tenceremi bir kenara alıyorum ve soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra krem şanti ve sıvı kremamızı ekleyeceğiz. Kremamız bir kenarda soğurken hemen tatlımızın pandispanyasını yapmaya başlayabiliriz. Oda sıcaklığında beklettiğimiz 4 adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. 1 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Toz şekerimizi ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla rengi açılana kadar, köpük köpük olana kadar çırpalım. Ben bir 5 dakika kadar çırptım. 3 yemek kaşığı oda sıcaklığında beklettiğimiz yumuşamış tereyağımızı ekliyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Tereyağınız eğer erimediyse oda sıcaklığında hemen bir tavada hafifçe eritin ve ekleyin. 1 su bardağı galeta unu ekliyorum ve 1 su bardağı Hindistan cevizi ekliyorum. 1 çay bardağı ceviz ekliyorum. Cevizleri iri bir şekilde çektikten sonra pandispanya harcınıza ekleyebilirsiniz. 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Ve 1 paket vanilya ekliyorum. Tüm malzemelerimi spatula yardımıyla karıştırıyorum. Dilerseniz bu aşamada tekrardan mikserle çırpabilirsiniz ama çok fazla çırpmanızı tavsiye etmem. Pandispanya harcınızı söndürmeden aşağıdan yukarıya doğru spatula yardımıyla karıştıralım. Karışımımızı tamamladıktan sonra dikdörtgen borcamımızın içerisini sıvı yağ ile yağlayalım. Dikdörtgen borcamımızı sıvı yağ ile yağladıktan sonra pandispanya harcımızı dökebiliriz. Dilerseniz dikdörtgen borcam yerine kare borcamda da yapabilirsiniz ama bu sefer pandispanya harcınızın olduğu kısım biraz daha yüksekçe olabilir. Bu ölçü idealdir. Dikdörtgen borcamla yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi hemen pandispanya harcımı spatula yardımıyla döküyorum. Ve dikdörtgen borcamın her tarafına eşit bir şekilde pandispanya harcımı yayıyorum. Pandispanya harcımızı hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarımızda pandispanyamızın üzeri hafif kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Pandispanyamız fırında pişerken bir yandan soğuyan kremamızın üzerine 2 paket krem şanti ekleyelim. 2 paket krem şanti 150 gramdır. O şekilde ölçerek de ekleyebilirsiniz. Krem şantimizi ekledikten sonra el çırpıcısıyla çırpmaya devam edelim. Dilerseniz bu aşamada mikserden faydalanarak da çırpabilirsiniz. Kıvamı gördüğünüz gibi koyulaşacaktır. Koyulaştıktan sonra bir paket sıvı krema ekleyeceğiz.
Bir paket sıvı krema 200 mililitredir. Bir paket 200 mililitre sıvı kremamızı ekleyelim ve el çırpıcısıyla çırpmaya devam edelim. Dilerseniz bu aşamada mikserden veya blenderdan faydalanarak da çırpabilirsiniz. Ben blenderdan geçireceğim. Sonrasında pürüzsüz bir krema elde etmiş olacağım. Sizlere de blenderdan geçirmenizi tavsiye ederim. Kremamızı blenderdan geçirelim ve daha sonra ayrı bir kabın içerisine alalım ve ılımasını bekleyelim. Kremamızın kıvamı bu şekilde olacak. Koyu değil, gördüğünüz gibi hafif akışkan bir kıvamda. Şimdi tatlımızın şerbetini yapmaya başlayabiliriz. 2,5 su bardağı suyumuzu uygun bir tenceremizin içerisine alalım. 2 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Ocakta yaklaşık 10 dakika kadar kaynatalım. 10 dakikanın süresinde şerbetinizi bir kenara alabilirsiniz. Tatlımız soğuk, şerbetimiz de hafif sıcağa yakın olacaktır. Şerbetimiz hazır. Şimdi hemen pandispanyamızın üzerine dökebiliriz. Pandispanyamız soğudu. Üzerine ılık olan şerbetimizi döküyorum. Pandispanyamızın her yerine gelecek şekilde dökmeye özen gösterelim. Dilerseniz kepçe yardımıyla da bu aşamada şerbetinizi dökebilirsiniz. Çok güzel şerbetini çekti. Ekmek kadayıfını andıran bir pandispanyadır. Tatlımızın kremasını dökelim. Her yerine eşit gelecek şekilde bir spatula yardımıyla yayalım. Spatula ile kremamızı düzledikten sonra buzdolabında en az 4 saat kadar dinlendirelim. Eğer aceleniz varsa 2 saat dinlendirdikten sonra soğuk soğuk servis edebilirsiniz. Bu tatlıyı özellikle soğuk soğuk servis etmenizi tavsiye ederim. Tam servis edeceğiniz zaman Hindistan cevizini serpip bıçak yardımıyla dilimlere ayırabilirsiniz. Hindistan cevizini mutlaka buzdolabında dinlendirdikten sonra serpmenizi tavsiye ederim. Tam servis edeceğimiz esnada Hindistan cevizini serpiyoruz ki üzerinde ıslaklık, nemlilik oluşmasın, üzerinde güzel bir görüntü oluşsun diye. Eğer önceden Hindistan cevizini serpip buzdolabına o şekilde koyarsanız Hindistan cevizleri ıslanacaktır ve hoş görüntü olmayacaktır. Hindistan cevizini servis esnasında serpelim ve her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Tatlımızı bıçak yardımıyla dilimler halinde kesiyorum. Gerçekten çok hafif ve çok lezzetli şerbetli tatlı. Ben normalde şerbetli tatlıları çok fazla yiyemem. Ne kadar yapmasını seviyor olsam da en fazla bir ya da iki tane yerim. Ama bu şerbetli tatlının alt kısmı şerbetli olup üstü de sütlü tatlı olduğu için, üstelik içerisinde sütlü tatlının toz şeker bulunmadığı için gerçekten kreması çok hafif oluyor. Bu tatlı tarifimi denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Muhteşem lezzette bir tatlı oluyor. Tatlımız hazır. Hemen sunum tabağıma alacağım ve sizlere yakından kıvamını, lezzetini göstermek istiyorum. Özellikle bu tatlının pandispanyasının şerbeti çok güzel bir şekilde emip çekmesi gerekiyor. Şimdi sizler de yakından görünce ne kadar güzel şerbetini çektiğini anlayacaksınız. Yakından da gördüğünüz gibi şerbetini tam çeken çok lezzetli bir tatlı oldu. Ekmek kadayıf tatlısı veya padişah yastığı tatlısı tariflerini sevenler mutlaka bu tarifi denesin. Çok beğeneceğinize eminim.
Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Sizler videolarıma beğeni bıraktıkça ben de sizler için yepyeni tarifler paylaşmaya devam edeceğim. Şimdiden emekleriniz için, destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açmayı unutmayınız. Böylelikle anında paylaştığım tariflerimi hemen görmüş olacaksınız. Eğer videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehir veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlayacağım. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.